Ateş yön değiştirdi. Asaletinden hiçbir şey kaybetmedi. O ne demek Barış ya? Abi birazdan açıklayacağım. Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün Green Stove Hori 5 pelet sobasını inceleyeceğim. Bu Max modeli bu arada. Kutuyu yeni açtığıma bakmayın. Biz bu sobayı biliyorsunuz ki defalarca kullandık. Bizi karşılayan bir çift eldiven, kullanım kılavuzu, kurulum kılavuzu, belgeler çıktı ve muhteşem bir deri çantasıyla Hori 5 Max bizlerle. Kargoda ne kadar sağlam geliyor yani, var ya, gerçekten mükemmel bir kutusu var. Yani soba buradan belli ediyor kendinin ne kadar iyi olduğunu. Deri çantayla geliyor. Şöyle iki tarafından açıyoruz. Cırtını da açtıktan sonra son zamanlarda kahramanımız olan soba karşılıyor bizi. Tüm vidalarının yedekleri var. Şu iki tane cam üstüne takılı gelmiyor. Kargoda zarar görmesin diye. Şurada iki tane civata var gördüğünüz gibi. Buradaki çıkan alyanla hemen söküyorsunuz. Camı yerine takıp vidalıyorsunuz. İlk ve son kez yapıyorsunuz bunu. Ondan sonra kullanıma devam. Burada gördüğünüz gibi sehpası çıkıyor. Hepsinin nereye olacağını göstereceğim. Şimdi burayı açtığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi boruları çıkıyor. Çeşitli boylarda ve çeşitli enlerde diyelim bunlara. 2, 4, 5 tane uzun borumuz var. 2 tane kısa borumuz var. Böyle optimize edilmiş ve borular iç içe girip hepsi içine girebilsin diye. Max modelinde böyle. Gördüğünüz gibi bazı boruların çapı dar, bazı boruların çapı geniş. Hava akımını daha genişletmek ve borular birbirinin içine sığsın diye yapılmış. Bu bunun içine bu şekilde giriyor ve bu bunun üstüne de oluyor. Mühendislik harikası. Evet. En sevdiğimiz ürünü şu, maymuncuk. Biz buna maymuncuk diyoruz. Bu sobanın her şeyini yapıyor çünkü. Sıcakken buraları açmak istediğinizde gördüğünüz gibi bu şekilde hemen hızlı bir şekilde açabiliyorsunuz. Ya da köz haznesi, birazdan göstereceğim, onu açabiliyorsunuz. Burası fırın bölümü. Hepsini anlatacağız da yine de açtıkça söylemiş olayım. Buradan bir adet dirseğimiz çıkıyor arkadaşlar. Pelet haznesinin parçaları çıkıyor. Ben bu sobada bayıldığım şey şu: bütün malzemelerin içine sığıyor olması ve tek pakette taşıyor olmam. Hiçbir şey dağılmıyor ve kaybolmuyor. Şimdi bunların hepsini çıkarayım, tek tek ne işe yaradıklarını anlatayım. Bak, bu da ateşin kalbi. Şu ürün ateşin kalbi işte. Teknoloji bu aslında. Evet. Ama ben bu. En önemli malzeme. Aynen öyle. Köz haznemiz var. O da bu. Bunu şöyle açalım. Burası da köz haznesi. Hadi sobayı kuralım hemen. Biraz karışıkmış gibi duruyor ama asla karışık değil. Yani bunu kamplarda görmüşsünüzdür. Ben artık kurmuyorum. Osman abiye veriyorum. Çıt çıt yapboz gibi kurup getirip üstüne yerleştiriyor her şeyi. Altına gizlenebilen ayakları var. Ve o ayakları açtığınızda yani çok güzel bir yüksekliğe ulaşmış oluyor ve yere uyum sağlıyor. Yanma haznesi böyle 3 parça halinde geliyor arkadaşlar. Biz bunu bir kere yaptık, kurduk. Ondan sonra asla açmadık. Şu an size göstermek için tekrar açtım. Bu közlük, cehennemlik dedikleri burası. Tam yanmanın döndüğü yer burası. Bura besleme borusu. Alevi artıran veya kısan kısım diyebiliriz. Şimdi bunu getirdik, buraya koyduk. Koyduktan sonra içinden çıkan civatayı buraya getiriyoruz, sabitliyoruz. Ve artık burası sabit olmuş olacak. Ve bunu daha biz asla bozmadık. İçine böylece sığıyor çünkü. Şöyle sıktıktan sonra gördüğünüz gibi böyle sabitlenmiş oluyor. Ben tam sıkacağım çünkü bunu bir daha açmayacağım. İlk kurulumda. İlk kurulumda yapıyoruz, evet. Bu şekilde buradan indiriyoruz arkadaşlar içeriye. Şimdi buradaki vidayı da takıyoruz arkadaşlar. Taktıktan sonra ilk kurulum bitmiş oluyor. Bunu daha bozmayacağız. Bu böylece kullanacağız. Buradaki olay da bunu yaptığınızda gördüğünüz gibi bu hazne aşağı iniyor. Yani mine iniyor. Ateşi kısmış oluyoruz. Böyle kaldırdığımızda max almış oluyoruz. Yani yanmayı artırıyoruz. Bu sehpamızı hemen şöyle buradaki vidalar aracılığıyla şöyle yerleştirip bıraktığımızda artık ürünlerimizin sıcak kalmasını sağlayan sehpamız bu. Biz çok kullanıyoruz onu. Acayip hoşumuza gidiyor. Boru sabitleme. Sobayla borunun yükünü almak için bir parçamız var. Boruyu dışarıdan sabitlemek için halka olarak birazdan gösteririm kurulumda. O parçamız var. Burada pelet kesicimiz var. Burada pelet haznesinin şurası. Bu tamamen pelet haznesinin malzemesi. Bu soba hem pelet hem normal odun yakabiliyor arkadaşlar. O da bu parça sayesinde oluyor. Evet. Şimdi bunu çıkardık. Kuruluma başlayıp hemen peleti yakmaya başlayalım. Şimdi işin karışık gelen kısmı genelde insanlara burası olacağını düşünüyorum ama aslında hiç karışık değil. Şurada gördüğünüz gibi yuvaları var. Şu yuvaya şu yuvaya. Bunu da buna takıyorum. Ondan sonra mandalı çeviriyorum. Bakın şuradaki mandalı da çeviriyorum. Bir parça tamamlanmış oldu. Yani iki parça birleşmiş oldu artık. Bu şekilde hazır olmuş oldu. Şimdi hemen büyük haznesini de yapalım. Büyük haznesi içinde 2 tane büyük, 2 tane de küçük parçamız var arkadaşlar.
Dikkat etmemiz gereken husus, burada kıvrımlı bir yer var. Gördüğünüz gibi düz geliyor. Sonra içeri doğru kıvrılıyor. Aynı kıvrım bunda da var. Kıvrımları kendilerine denk getireceğiz şu şekilde. Yani kıvrımlar aşağı bakmış olacak. O incelen kısımlar, bükülmüş olan kısımlar. Yine aynı şekilde geçiriyoruz. Mandalları çevirdiğimizde burası hazır. Tak tak. Bu da bitti. Bu kadar. Bitti. Şu an soba için kurulum gerektiren her şey bitmiş durumda arkadaşlar. Buraya taktık. Taktıktan sonra arkadaşlar burada bakın kendi yuvaları var. Yuvalarına oturttuktan sonra her taraf yuvasına oturdu. Ondan sonra kitlememiz gerekiyor. Kitlemek için de birazcık ittiriyoruz. Kitlendi. Şimdi tamamen sabitleyeceğiz. O da buradaki bakın küçücük bir çentik var. O çentiği aldığımızda sabitlenmiş oldu. Artık bu yerinden çıkmaz. Sobayı buradan kaldırabilirsiniz pozisyonuna geliyor. İlk hazne, besleme haznemizi. Hemen bunu da buradaki vidasıyla sabitledim. Devrilme yapmayacak. Sonra getirdim bunu. Bu çentikli kısmı bunun içine geçecek şekilde yerleştirdim. En sonda burada bakın delikli bir kapağı var. Bunun sebebini de birazdan açıklayacağım arkadaşlar. Delikli kapağı da buraya getirip kapattığımızda kurulmuş oldu. Baca çıkışı olmayan yerlerde asla pelet sobası yakmayın arkadaşlar. Çünkü zehirlenirsiniz. Şöyle de bir mekanizma yapmışlar. Hem de tutma yerine sabitlemek için. Buraya getirip sol tarafa çektiğimde yuvasına oturuyor. Yuvasına oturduktan sonra buradaki vidasını sıkıştırıyorum. Artık bu sobayla bir bütün hale gelmiş oluyor. Burada bacalardan bir tanesinin bir özelliği var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu. Şöyle göstereyim. Isıyı kontrol etme mekanizmamızdan bir tanesi arkadaşlar. Oldukça da etkili bu arada. İlk bunu takıyoruz. Küçükten küçüğe giden bir bacamız daha var. Onu taktım. Şimdi artık küçükten büyüğe gitmesini istiyorum. Onu taktım. Ondan sonra artık diğer bacaları da şu şekilde. Bütün ürünler paslanmaz çelik bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Şurada da yağmur geçirmez baca başlı. Onu da taktığımızda gördüğünüz gibi bütün çadırların içerisine olabilecek uzunluğa ulaşmış oluyor. Çok aşırı fırtına var ve bacayı sabitlemek istiyorsunuz. O zaman bu parçayı kullanacaksınız. Birazcık sıkı geçiyor arkadaşlar. Taktıktan sonra bacayı yerine oturtuyorum. Karabinalarla bağlayıp yere 3 tarafından sabitlediğim zaman istediği fırtına essin. Artık çadır uçmadığı süre zarfında herhangi bir sıkıntı çıkarmaz. Bu tabii ki bu sobayı illa çadırda kullanmanıza gerek yok. Bu sobayı evde de kullanabilirsiniz. Kış bahçenizde de kullanabilirsiniz. Kurulum bitti. Evet, eline sağlık. Pelet hazne kısmı, yanma kısmı, ateşi kontrol ettiğimiz kısımlardan bir tanesi, diğeri buradaydı. Ateşi görebildiğimiz cam alan. Burada bir tane fırınımız var arkadaşlar. Burası köz haznesi. Pelette kullanırken burayı böyle kapalı kullanıyoruz ve burası artık fırınımız oluyor. Derece göstergesi. Ateş yön değiştirdi. Asaletinden hiçbir şey kaybetmedi diye. Normalde kullandığımız sobalarda ateş her zaman yukarı doğru gidiyor. Bunda yukarı doğru gitmiyor abi. Yanan ateş oradan gelip buradan dönüp U şeklinde karşıdan direkt çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Burayı da böyle kapatıyoruz. Hop. Kalorifer peteği gibi sistemler var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ısınan hava fiziken yükselir. Alttan giren soğuk hava yukarıdan sıcak hava olarak gerçekten çadırın içine hava sirkülasyonu sağlamış oluyor. Buradaki bu petek yapısı da onu sağlıyor arkadaşlar. Biz oldukça memnunuz bu konuda. Hareket eden bir mekanizmamız var. Koyduğumda arkadaşlar şuradaki bu parça üstüne baskı yaptığı için böyle açılacak. Bu açıldığında artık havasını kendi buradan otomatikman alacak. Diğer pelet sobalarında olmayan bir şey bu arada. Bu pelet biterse içeriye duman veriyor. Ama bunda vermeyecek. Bunun sebebi de buradaki hava kanalı kapandıktan sonra bu üstündeki deliklerden otomatikman içeriye hava çekip buradan hava çektiği için dumanı içeriye vermiyor. Yine bacaya itip bacadan çıkartmış oluyor. Doldurduğumuzda gördüğünüz gibi kapak otomatikman kalkıyor. Akıllarda tek bir soru. Bu soba nereden yanacak? Bunu açıyoruz. Direkt yanma odasını görüyor. Şöyle gösterirsem. Ateşlemeye başlıyoruz. Yarım santim bir boşluk var arkadaşlar. Buradan havayı çektiği için bu camın üstüne yapışabilecek herhangi bir isi otomatikman itiyor ve temiz tutuyor. Yani ortalama şuraya kadar kesinlikle temiz tutuyor arkadaşlar. Birazcık şurada oluyor. O da çok az oluyor. Hemen gidiyor bu arada o da. İlk tutuşma anında bu kadar bir duman veriyor. Ondan sonra tamamen kesiliyor. Sanki hiç dumanı yokmuş gibi olacak.
Kış kamplarında 3 tane ana temel madde vardı. 1 kış, kar ve soğuğun olması. 2 kesinlikle bir barınağımızın olması, çadır. 3 bir ısıtıcı kaynağımızın olmasıydı. Artık o ısıtıcı kaynağı bulduk. Hem artısı çok hem konforu çok fazla. Çok doğru söylüyorsun abi. Konfor aşırı fazla. Tamamen alıştıktan sonra bacadan herhangi bir duman çıkışı görünmüyor ama yine de arkadaşlar karbondioksit veriyor bu arada. Haberiniz olsun. Burayı komple dolduran, şu an bu kadar da yaklaştığımızda oldukça sıcaklık veren bir. Şimdi burası full ayarda açıkken bunu kısmakta şöyle bir problem yaşanıyor. Onu da belirtmiş olalım. Peletler yavaş yavaş tutuşup yukarı doğru geldiği için şimdi bu parçayı kapattığımızda arkadaşlar yarısına kadar geldiğinde hareket eden kısım, o kısmı aşağı indirdiğimde yanmış peletler içinde kaldığı için buradan kısmak çok mümkün olmuyor ilk etap. Biz genelde şu sistemi kullanıyoruz. Buradan kısıyorsunuz arkadaşlar. Kıstığınızda sobada gördüğünüz gibi burada alev yavaşlamaya başladı otomatikman. Buradan kıstığınızda. Buradan kısmak değil de buradan birazcık azaltmak istiyorum dediğinizde şu parçayı kullanıyoruz. Bu pelet besleme yerinin üstüne şu şekilde yavaşça yerleştiriyorum. Ve birazcık bekliyorum. Bunun sebebi buradan buraya kadar olan peletin yanmasını bekliyorum. Yandıktan sonra aşağı indiriyor, kısıyorum ve kıstıktan sonra da burayı böylece bırakabiliyorum. Artık kısık bir şekilde ayarlamış oluyorum. Burayı kapattıktan sonra burayı da en kısa alırsam yanma yerini, bu en kısık yanış. Yaklaşık olarak bir 10 saat falan bu hazneyi yakıyor. Hatta 12 saat gittiği bile oldu bazı peletlerde. Burası en kısıkta. Burası en açıkta olduğu zaman azla orta arasında bir yerde oluyor bu yanış. Burayı ortaya aldığımda burası kapalıyken orta ayarda olmuş oluyor. Bura orta ayardayken burayı açtığımda orta üst seviye açıklık olmuş oluyor alev. Burayı en üstte aldığımda bura kapalıyken üst seviye yanış ve burayı açtığımda artık boz. Ne varsa yakıyor. Alternatif çok. Alternatif çok. Yani ısı ayarı çok fazla arkadaşlar. Kendinize göre organize edebilirsiniz. Bizim sevdiğimiz ayar bu ortadayken bunu da şöyle hafif kulağını bükmek. Osman abi genelde öyle söylüyor. Şunu kulağını bir bükeyim. Tamam diyor. Şu an kıvama geldi diyor. Şimdi çok oynadığım için ayarlarıyla alev birazcık küçüldü. Birazdan çoğalır. Şimdi burada gördüğünüz gibi pelet azaldı ve oradaki kısım artık kapandı. Hava çekişini buradan hallediyor. Şurası kapandı arkadaşlar. Otomatikman kapanıyor bu yük kalktığı için. Açık durmuyor. Havayı yukarıdan buradaki deliklerden alıyor. Ateş yanmaya, alev fışkırmaya devam ediyor. Temin ettiğimiz yer Green Stove Türkiye. Ben aşağıya linklerini ekleyeceğim. Fiyat konusunda da ülkemizde çok değişkenlik gösterdiği için aşağıda linkten sorabilirsiniz. Belki Green Stove Türkiye'nin bir kampanyası vardır bu videoyu izlediğiniz süre zarfında. Onlarla da iletişime geçerseniz ondan da faydalanmış olabilirsiniz. Belki diyorum bu arada, haberiniz olsun. Şimdi biz aradığımız sobayı bulduk sevgili dostlar. Green Stove Hori 5 Max pellet sobası. Yaklaşık 12 yıldır kamp yapıyoruz ve daha fazlası da var. Yani resmi YouTube'da 12 yılı geçti neredeyse. Bu yaptığımız kamplar süre zarfında birçok ısınma yöntemi denedik kış kamplarında. Bunlardan bir tanesi bildiğiniz gibi normal odun sobası. Odun sobasının büyük yükümlülüğü şu: sürekli kuru iyi odun bulmanız gerekiyor dezavantaj olarak. Avantaj olarak tabii ki odun sobasının o çatırtısı, çıtırtısı, alevin görseli. Bunda da var. Kamping alanlarında elektrikli ısıtıcıları denedik ama bunun içinde tabii ki elektrik gerekiyor. Biz de kamping alanlarına maksimum 1-2 defa gittiğimiz için onları da kullanamadık. Dizel ısıtıcı evet güzel, iyi ısıtıyor ama dezavantajları çok fazla. Bir, akünüzün olması gerekiyor. Sürekli içimizde şöyle bir korku var: akü bitti mi, bitecek mi? Ekstradan dizel bitecek mi, bitti mi? Makine, dijital bir makine bozulabilir mi? Böyle bir sıkıntı vardı. Yani hepsinin avantajı ve dezavantajı vardı. Ama bu sobaya ulaştıktan sonra şöyle bir şey oldu: dezavantaj diye bir şey kalmadı. Pelet alıyoruz. Hadi atıyorum peletle ilgili bir problem yaşadığımızda birazdan bu sobanın odunla da yanabildiği için bizim için artık dezavantaj diye bir şey kalmadı ve ekstradan gördüğünüz gibi ateşin zaten kendi görseli ve çıtırtısı devam ediyor. Yani hiçbir şey kaybetmedik. Şimdi buradan açtığımızda gördüğünüz gibi çıkan külü bu kadar. Bu hazne komple doluyken dolu çıkıyor. Bunun da sebebini araştırdığımda kullandığınız peletle ilgili oluyor. Çünkü bir paket açıyoruz, haznenin yarısı kadar kül çıkıyor. Bir paket açıyoruz, haznenin tamamı dolmuş oluyor. Bu full doluyken, bütün ayarlar kısıktayken 10-12 saat gidiyor. Burası böyle kulağını hafif büktüğümüzde, şurayı da ortaya getirdiğimizde ortalama 6 ile 8 saat arasında gidiyor. Ve full açtığımızda da onu aslında işin açıkçası hiç
denemedik çünkü o kadar sıcağa hiçbirimiz gelemedik. İşin doğrusunu söyleyeyim. Çünkü aşırı sıcak oluyor Aşırı gerçekten. sıcak. Çadırın içini aşırı ısıtıyor arkadaşlar. Odun nasıl yakıyoruz onu göstermeye geçelim. Hızlı bir şekilde sistemi boşaltayım ben. Şimdi normal odun yakmaya geçeceğiz. Bunun için yapmamız gereken şey köz haznesindeki bu aparatlı kısmı şöyle indirmek. Normal yerine takıyoruz arkadaşlar. Bu parçasını getiriyorum arkadaşlar. Şuradaki yerine takıyorum. Ondan sonra böyle kilitliyorum. Şöyle kilitliyorum. Fırınımız odun sobasının yanma yeri burası. Pelletle ilgili bir problem yaşadığımızı varsayarak bu noktaya geliyoruz ya da bu sobayı biz böyle kullanmak istiyoruz diyelim. Odunlarımı getiriyorum. Bu fırın kısmından bu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Bu arada beslemeyi buradan yapacağız. Ayarladıklarımı da şöyle koyayım. İlk tutuşturmayı yaptıktan sonra kapatıyorum. Burada şu kısmı açmam gerekiyor hava alması için. Artık hava kısmı tamamen buraya taşındı. Burayı açtığımda gördüğünüz gibi full havayı buradan alacak. Hatta buradan bile ateşleyebilirmişiz. Ha yanıyor değil mi bu arada? Yanıyor. Odun çıtırtı vermeye başladı. Evet. Şimdi ateş buradan yanıyor. Buraya dönüyor. Buradan bu tarafa gidiyor. Tekrardan buraya geliyor. Buradan geçiyor. Bacadan dışarı gidiyor arkadaşlar. Kardeş sana bir şey diyeyim mi? Odun yakması da çok güzel ya. He mi? Ya süper valla. Zaten her yerinden ateş fışkırıyor. Pelleti aratmıyor yani. Hala sıcakmış. İlk kurulum ve yakmayı detaylı incelemeyi yaptık. Şimdi birlikte kampa gidelim bakalım neyi ne kadar sürede kaynatıyor, neyi ne kadar sürede pişiriyor, neyi ne kadar sürede ısıtıyor onu görmüş olalım. Odun yaktık içinde bir gör abi. Pelleti 2 katı odun alev veriyor. Vay be. Ya abi üşümesin. Tamam bence. Evet sobamızı yaktık. Şu an ilk ateşi verdik. Kapımızı kapatacağız. Son bir şuraya bakalım. Hava yine gördüğünüz gibi dışarısı 0 derece, içerisi 11,1 derece. Şöyle de bir manzaradayız. Kapıyı birazdan kapatacağız ve çadıra bakacağız. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen 18 derece oldu. Biz burayı dayanamadığımız için manzarayı görmek için açtık. Burası file bu arada. Artık yavaş yavaş soyunmalar başladı. Nasıl? İyi gidiyor değil mi? Sobadan memnun musun Osman abi? Çok. Mükemmel bir soba. Çadırın içi 20 derece oldu. Bu sıcaklığı görünce Osman abi. Soğuk. Serinledin mi? He ya. İyi oldu değil mi? Yani ya. Bu ne sıcak kardeşler. Yandık ya. Su koyduk arkadaşlar şimdi. Kaynama süresine bakacağız. Şu an saat 16.35. İçinde hatta 2,5 litre su var. Kaynadı kaynadı. Saat kaç abi? 15 16.50. 16.50 o zaman 15 dakika. 15 dakikada. 15 dakikada 2,5-3 litre su kaynattı. Çok iyi. Çok iyi. Acayip. Getir abi yemeğimize. O zaman abi. Şimdi burada gördüğünüz gibi
İçerisi 22.2 derece, dışarısı hala 0 dereceye çok yakın. Saatte 17.53. 2 saattir de yanıyor sobamız. Bütün yemekleri üstüne yaptık. Gürül gürül gördüğünüz gibi. Bu arada burası neredeyse kısıkta, burası en kısıkta. Kapalı hali böyle yanıyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 2-2,5 saatte şuradaki çizgiye kadar fullemiştik. Oradan da bakarsanız 2 parmak eksilmiş. Abi başa versene. Bu arada iftar soframızı hazırladık. Buralar bayağı dağıldı. Sobamız hala gürül gürül yanıyor. Saat 7'ye geliyor. Gördüğünüz gibi dışarısı hala 0 derece. İçerisi 20 derece. Ve burası açık hala bu arada. Tam çok güzel bir gün batım var. Eksi 4 derece şu an. Evet. Arabadan uçmuştuk. Eksi 4 derecedeyiz. Pelet sobamız ve ne kadar yaktığına bakalım. Nereye gelmiş abi? İlk hazne bitmek üzere. Yani şurada falan görünüyor. Peletin kalitesiyle de alakalı. Ama bu soba gerçekten çok ekonomik bir şekilde pelet harcıyor. Isısını da had safhada veriyor. Şimdi şuraya boşaltırken buraya mümkün mertebe tepsi koymanızı öneririm. Çünkü bu hazneyi çektiğinizde artık közlük orada olmayacağı için bazen bir iki tane düşürebiliyor buraya. Çıkardığımızda da gördüğünüz gibi 3-4 parmak hala boşluk var. 10 saatlik yakında bu kadar doldurmuş. Tabi bu da peletin kalitesiyle de alakası var. Bunu da çok basit bir şekilde getirip hemen ben şurada karda bir yer eşmiştim. Dışarısı eksi 7,5 derece. Çadırın içi 23,7 derece. Arada 31 derece fark var. Sobamızda böyle yanıyor. Gördüğünüz gibi. Yaklaşık 1,5 dakika sonra su komple kaynamaya başladı. Ama aşırı kaynadığı için şuraya alacağım. Bu mevsimde bu hava eksi 8,1 derece. Muhtemelen gece daha fazla artacak. Ama inanın ki içeride neredeyse Fırın gibi oturuyor. Allah fırında gibi oturuyoruz. Yatacağız birazdan. Tam şuraya kadar doldurduk arkadaşlar. Hatta fazla doldurdum. Genelde sabah böyle 9'da falan uyanmış oluyoruz. Bu bitmemiş oluyor ve toplandıktan sonra sobanın sönmesini bekliyoruz. Aslında şuradan kesici takıp peleti alabiliriz ama onu da yapmak istemeyiz işin doğrusu. Sıcağı seviyoruz çünkü. Bu ilk attığımda, şimdi ikinci attığım oraya, ilkini buraya koydum. Çok hızlı oluyor çünkü, o yüzden kapağı açık yapacağım. Şuna bak, şuna bak. Vay 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 vay. Üf, çıtır çıtır oldu. Geliyoruz abi. Gayet normal. Saat 5.30, sahurumuzu yaptık. Şu an eksi 8 derece, çadırın içi de 20 derece. Gece en düşük eksi 8,5 dereceye düşmüş. Ondan sonra en sıcakta çadırın içi 27,5 dereceymiş. Yani eksi 8,5 derecelik ısıda içerisi 27,5 derecelik sıcaklıkta tutabilen soba. Şu an test koşullarımıza baktığımızda soba tam 36 derecelik bir fark sundu bize eksi ile artı arasında. Çok konforluyduk. Sen ne dedin Zeki dayı? Çok güzel uyumuş.
Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi peletimiz şu an fazla bir durumda. Şurada falan. Biz de gideceğimiz için buradan buraya kadar var olan peletimiz yanmasın istiyoruz artık. Bu çıkan parçasıyla şöyle kesiyoruz artık. Bu kestiğimiz yerden buradan burası yanacak. Geri kalan peletimiz de buradan buraya olan peleti de içinden alacağız sonrasında. Evet arkadaşlar, sobamız söndü. Burası otomatikman kapandı. Zaten içini boşaltmıştık, fazla peletini. Şu an soğumaya bıraktık. Soğurken de içi boşaldığı için artık buradan yavaş yavaş sökmeye, toplamaya başlayabiliriz. Buralar hiç ısınmıyor arkadaşlar, bu arada onu da belirtmiş olayım. Bu kampımızda eşlik eden Green Stove Hori 5 Max eksi 8,5 derecelik bir soğuklukta yaklaşık 17,5 metrekarelik bir çadırı. Çok ince bu arada bunun kumaşı. Oldukça sıcak yaptı. Ortalama sıcaklık değerimiz genelde 20-21 dereceydi ama en fazla 27,5 dereceye falan çıktı. Gayet memnunuz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Zeki dayı? Çok güzel bir soba. Başka diyeceğim bir şey yok. Muhteşem. Ha, bu arada konforu müthiş. Yani sobayla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Sadece üstünde yemek yap, fırınını kullan. Hani arada pelet doldur, şurasını boşalt. O da her kampta bir ya da maksimum 2 kere boşaltıyoruz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Muhteşem.